Merhaba arkadaşlar tekrardan. İlk videomuzda o zaman başlayalım. Öncelikle sıradan bir çalışma masası çizmeyi düşünüyorum. Sonra tabii ki bu çalışma masasının da farklı versiyonlar üzerinden ilerleyeceğiz. Öncelikle sadece 4 tane ayağı olan, bir tane çalışma tezgahı olan, üst tezgahı olan yani bir çalışma masası tasarlayalım. Bunun için aslında standart ölçülerimiz var. Dediğim gibi bir önceki videoda da 1 metrelik yani 1000 milimetrelik bir ölçü kullanalım. Tabii ki bunlar standart olarak yaklaşık 400 milimetreden 1900 milimetreye kadar farklı çeşitleri olan tabii ki bu üreticiden üreticiye de değişiyor. Benim şu anda referans olarak kullandığım dokümanda bu aralık var. O sebeple bu ölçüleri verdim ancak, daha uzun da bulabilirsiniz. Öncelikle şöyle, şuradan bakalım. Eee, bunu 1000 milimetre. Bunun da derinliğini, hani, eee, 700 yapacağız. 700'lük olsun. Daha sonra şöyle birleştirelim. Kalınlığını da 50 olarak yapalım. Aslında daha kolayını da yapabiliriz tabii ki ama böyle en azından, eee, görmüş ve anlamış olursunuz. Her bir yaptığımız parçayı grup hâline getiriyoruz ki hem taşıması hem sonradan düzenlemesi daha kolay olsun. Bu çalışma masamızın üstü, yani tezgâhımız aslında üst bölümü. Bunların köşesine birazdan rant vereceğiz. Gelelim, eee, ayaklarını tasarlama kısmına. Ayakları da ufak tasarlayacağız aslında. 40'a 40 oluyor standart olarak. Hemen şunu da birleştirelim. Bunun yüksekliği de yaklaşık, eee, masa yüksekliğimiz değişiyor gerçi ama işte 85 santim veya 90 santim olarak farklı ölçüleri olsa da biz standart olarak çalışma tezgâhımızın üzerinin, 85 santim olmasını, hani, referans alalım. Standardımız bu olsun. Şöyle yapalım. Bunları çoğu üründe aynı kullanacağımız için aslında başta böyle tasarlıyor olmamız bizim için bir avantaj. Birçok üründe bunu tekrar tekrar kullanacağız aslında. Evet, bu da bizim bir ayağımız olmuş oluyor. Şimdi bunu şuraya yerleştirelim. Burada tam köşeye koymayalım. İçeriden ve dışarıdan hemen şu yan taraftan yani, eee, bir kısa boşluk verelim. Mesela 1 santim kadar. Bunu kopyalayalım. Gerçi kopyalamadan önce şunu yapabiliriz. Bunun yüksekliği ayarlanabilir ayak kısmını yapalım. Eee, bununla beraber aslında yanlış yaptık. Onunla beraber, 800 olması gerekiyor. Onu da 30 milimetre olarak yani işaretleyelim hemen. Şuraya kadar gelecek. Hemen onu da düzenleyelim. Şöyle kısalım bunu. Yani 770 milimetre kadar oldu. Hatta bunu içeriye tekrardan onu da atalım. Şöyle. Tamamdır. Şimdi geldi bunun yüksekliği ayarlanabilir ayak kısmına.
Onu da şöyle yapacağız. Şimdi öncelikle şöyle yapıyoruz. Şunu bir alıyorum. Bunu 5 milimlik bir geçiş olarak değerlendireceğiz. Hemen göstereceğim. Şöyle. Evet. Bu ayarlanabilir ayağımızla bu ayağı birleştiren parça. Daha sonra bunun altına yaklaşık 19 milimetrelik bir altıgen çizeceğiz. Bunun da çapı bunun da çapı yaklaşık 30 milimetre kadar olsun. Biraz daha büyük yapabiliriz. Bakalım ayarlayabiliyor muyuz? 15 yapalım. Evet. Bunun da yüksekliğini ne demiştik? 19 milimetre yapacağız. Şöyle yapalım. Tamamdır. Tekrar grup haline getirdim. Daha sonra merkezinden şunu da merkezine işaretlersek aslında daha kolay olur. Emm, böyle yerleştirdik. Şunu silebiliriz ve burada, kalan 6 milimetreye bir parça daha yerleştireceğiz. O da, onun da yarıçapı 20 milimetre olacak. Eee, ancak bir circle yapacağız. Onu da yapalım. Segmenti olabildiğince yüksek tutalım, daha güzel görünsün. Eee, burada şöyle önce 3 milimetre yapalım. İpler 3 milimetre olarak olsun. Daha kolay olacaktır. Evet. Silelim. Tekrar şöyle değiştirelim. Export edelim. Daha sonra 95, 0.95 yapalım. Evet. Şöyle roundlamış olduk aslında bir nevi. Şimdi bunu tablo haline getirdik. Sonra tekrardan tek parça yaptık ve bunun da merkezinden tutabilirsek şöyle. Evet, ayarlanabilir kısmımız da tamam. Bunu da bunun altına yerleştirelim. Evet, alt taraf bu. Şimdi bunu da tek parça yapalım ve yerleştirelim. Sonra da 10 milim kadar içeri gidelim. Kopyalayalım.
Evet. Bir tek arka kısmı kaldı. Onu da 2 milim hemen ayarlayalım. Burada aslında bir offset, kullanabiliriz ama diğer kenarları da çok yorduğu için buna gerek yok. Hemen, eee, buradaki aslında çizgiyi kopyalayıp yapıştırabiliriz. Sorun yok. Öncelikle dışarıda bırakabilirsiniz. Şöyle ölçü alıp, hani, ona göre de yapabilirsiniz. Daha kolay olur sizin için. Güvenilir şurası. Buraya yerleştirdik. Bunun da yüksekliği yine 50 milimetre olacak. Evet, şu anda tamam görünüyor. Eee, Buna genel olarak şöyle bedenimizde bulalım. Daha güzel görünür. Render'a da hazır olmuş olur. Kullanacak arkadaşlar için kolaylık olmuş olur. Bunların dosyasını da zaten paylaşacağım arkadaşlar, erişebilirsiniz yani. Unuttuğumuz bir şey var mı? Evet var. Ne demiştik? Köşelerine round vereceğiz demiştik, çok ufak da olsa. Onu bir yapalım. Burada aslında şöyle bir durum var. Bunun her yerine round gerekmiyor. Hani arka tarafına vs. gerekmiyor. Oraları seçmesek de olur. Şöyle yapalım. Seçmeyelim. Elle şöyle hemen round uzak köşeleri işaretleyebiliriz. Burada bir çizgim var. Tamam. Evet. Bu kadar aslında. Buraları round olsa güzel olur. Onun için şeritler kullanacağız. Çok ufak bir round vereceğim. Burada da görebiliriz zaten. 1 milimetre kadar. Okay dedik. Aslında burada sekme sayısını düşürürseniz hani ona göre eee, ya ne kadar yüksek segment olursa o kadar net bir görüntü elde edersiniz. O kırıklığı o kadar net görürsünüz. Evet. Burada unuttuğumuz bir başka bir şey daha var. Onu da, tasarlayalım. Burada aslında ayaklar arasında yukarıda, dengeyi sağlayabilen bir parçaya ihtiyacımız var. Bu parça da yaklaşık 20 milimetre, yani yarısı kadar diyebiliriz. Aslında ben buradan düzenleyebilirim ama buradan çizmeyi tercih ediyorum. Uzunluğu önemli değil ilk etapta. Uzunluğunu buraya göre, scale edebiliriz. Ama bizim için derinliği önemli. Onun için şuraya 20 yapacağım. Bu önemli. Daha sonra da birleştiriyorum hemen. Şuradan seçelim. Yine yüksekliğini de 20 yapacağız. Evet. Ürünümüz bu. Bunu da grup haline getirelim. Daha sonra bunun ortasından tutuyorum ve bunun ortasına yerleştirdim.
ve silelim, temiz görünsün. Bunu da buraya kadar birleştiriyorum ki dengeyi sağlasın. Yine bunu alıyorum, kopyaladım, çevirdim 90 derece. Aslında ortasına tutsak daha iyi olur. Şöyle yapalım. Kopyala yapıştır yapıyorum. Zaten bir ürünü bir kere yaptıktan sonra ürün veya parçayı herhangi bir şeyi, işin devamı daha kolay oluyor. Ko kopyala yapıştır üzerinden gittiğimiz için daha basit ilerliyor. Biz de bu serimizde bunu sık sık kullanacağız. Bir kere tasarladığımız için tekrar tekrar onu kullanabileceğiz. Evet, şöyle tekrar bir bakalım. Eee, herhangi bir eksiğimiz var mı? Görelim. Yani şu anda her şey tamam gibi görünüyor. Bunu dediğim gibi çoğu üreticide bu değişiyor. Mesela biz 20'ye 20 yaptık. Bu bazılarında 20'ye 30 olabilir. Eee, 30'a 30 olabilir. Bunlar farklı. Bu sizin kime üretim yaptıracağınıza veya nasıl üretim yapacağınıza bağlı. Bunlar değişebilir. Evet. Bir sonraki, çizimimizde arkadaşlar, ayakların destekli olan versiyon. Yani, eee, alt tarafları da birleştireceğiz. Daha sonra alt raflı olanı tasarlayacağız. Ara raflı olanı tasarlayacağız. Eee, bu 4 ayaklı bir masa. 6 ayaklısını, yani daha uzununu, tasarlayacağız vesaire vesaire. İşte, eee, çekmeceli versiyonunu. Bu tarz ilerlemek istiyorum. Siz de, hani, eee, benimle birlikte bu yolda yürürseniz, eee, çok memnun olurum. Evet, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda, görüşmek üzere. Dediğim gibi bunun, dosyalarını paylaşacağım. Kullanabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Herhangi bir sorunuz olduğunda da hem mail yoluyla hem de yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.